Motopiksel TV gururla sunar. Gerçekten gururla sunacağımız, hayalimizi gerçekleştirdiğimiz bir proje oldu ve gerçekten çok beğendiğim bir proje olduğu için gururla sunar diye başlamak istedim. Çok çile çektik, çok eziyet çektik, çok zaman harcadık, çok emek verdik ve sonuçta gerçekten çok güzel bir proje ortaya çıktığını düşünüyorum ben kişisel olarak. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Öncelikle bu proje sırasında bize destek olan firmaların adını zikretmekte fayda var. Çünkü bu projeye başlarken biz hiçbir firmadan hani bir destek alırız da oradan yürürüz gibi bir niyetimiz yoktu. Yolculuk sırasında birçok firma destek olmaya kalkınca dedim evet doğru bir iş yapıyoruz, güzel bir iş yapıyoruz ve firmalar da bize destek olmak istiyor dedim. O yüzden onların isimlerini sırasıyla size sayayım. Öncelikle jantlarla başladık biliyorsunuz. Jantlarla birlikte Esengül Honda bize üzerinde kullanmış olduğumuz jantları ücretsiz olarak verdiği için öncelikle Esengül Honda'ya teşekkür ederim ki hani yeri büyüktür çünkü ilk o başlattı bu şeyi, destek furyasını. O yüzden Esengül Honda'ya özellikle teşekkür ediyorum. Daha sonra dişli ve zincir setimize ihtiyacımız oldu. TMS motorlu araçlar Murat benim zaten arkadaşım, kardeşim. O da bize zincir ve dişli seti hediye ederek projeye destek oldu. Balata uzmanı balata ve aküyü ücretsiz vererek destek oldu. Rider denimi özellikle bahsetmem lazım ki bu aksesuar ve yedek parça peşinde koştururken hani üşümeyeyim diye bu soğuk havalarda dalga kıran pro montunu ve pantolonunu takımını verdi bana. Sayesinde hakikaten üşümeden sağa solda gezebildim bu soğuk hava şartlarında. Bunun yanında Motolastiğe özel bir teşekkür etmem gerekir. Çünkü motosikletin lastiği bütçemiz sınırları içerisindeydi ve bütçeyi de aştığımız için onu nasıl yapacağız diye düşünüyorduk Özkan'la. Köksal abi aradım. Dedim ki hani bize bir indirim yap Köksal abi diyecektim ama o dedi ki ne indirimi kardeşim? Lastikler benden hediye olsun sana dedi. Sağ olsun. O benim için çok değerliydi. Hani parasından daha ziyade bu desteği vermiş olması çok önemliydi. Bunun haricinde de en son olarak Derede Motor Ataşehir'den Ali kardeşim hem bu Rizoma'nın sinyallerini bize hediye ederek hem de ihtiyacımız olan granaj parçasını bize hemen getirterek destek oldu. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Fakat bunlar haricinde bu ana destekçiler haricinde gittiğimiz birçok yerde eksikliklerimi tamamlarken net olarak böyle ürünleri ücretsiz vermemesine rağmen indirim yapan firmalar da oldu. İşte seleyi döşettiğimiz işte Alaaddin abi indirim yaptı. Enduro Market manes setini ve elcikleri almıştım oradan. İşte bir katlanır pedal almıştım. Yani 2000 lira tutan rakamı 1000 lira falan düşürmüştü ama ne yazık ki onu kullanamadık çünkü şeyle uyumlu olmadı, motorla uyumlu olmadı renkleri. İade ettik bir kısmını. Sadece oradan aldığımız gidon ve iç çamurluğu kullandık. Bunun yanında da bütün bunların haricinde de özellikle 216 Custom Garaj Yasin Usta. Onunla çok güzel zaman geçirdik. Çok güzel bir arkadaşlığımız oldu. Normalde böyle bir motosikletin boya tadilat işi 4000-5000 lira civarında tutarken neredeyse yarı parasına sadece masraflarını ve işletme maliyetlerine karşılığında bize bu işi yaptı ve aslında önemli olan nokta bu ücret kısmı değil. Biz bu motoru tasarlarken ben tamamen siyah şasi, siyah granaj, kırmızı renkte şu ön granajlar olarak tasarlamıştım. Yani aklımda böyle koyu griler, parlak şasiler falan yoktu. Yasin'in bize aslında en büyük katkısı orada oldu. Eğer böyle bir boya yapacaksanız 3 renk olmalı. Granaj tarafını ve depo tarafını koyu gri, şasiyi parlak metalik siyah, önler ise Ducati kırmızısı olmalı dedi. Ve bizim orada böyle çakralarımızı açtı. Ki çok doğru bir karar vermiş. Gerçekten motorun bu kadar güzel görünmesinde en etken rol bence 216 Custom Garaj'da. Şimdi tabii hepsini bunları saydık. Bunlar bize destek olan firmalar, kişiler. Hepsinden Allah razı olsun diyeyim. Ne diyeyim? Hepsine çok çok teşekkür ediyorum ama bu motosikleti 25.000 liraya mal ettik biz. İlk baştaki hesabımız 13.000 liraya motoru aldık. 18.000 liraya bu işin içerisinden çıkarız diye tahmin ettik ama yine de orada bir pay bıraktık. 1000 lira, 1500 lira kadar da olabilir diye düşündük ama işin içerisine girince biz süper moto diye yola çıktık. Motor custom motora döndü. Yani süper motonun ötesine geçtik aslında. Projeye girdiğimizde aslında yapacağımız şey şuydu bizim. Alalım herhangi bir CRF'yi, ufak tefek eksikliklerini giderelim. Bunu süper motoya çevirelim. İnsanlara da 3-5 bölüm çıkaralım, izletelim diye düşündük. Sonra motoru aldık. Ya ben dedim ki abi boyayı tamamen değiştirelim. İşte Özkan dedi ki işte şasiyi de boyatalım. İşte ben dedim ki gidonu değiştirelim. Öbürü dedi ki bilmem öyle yapın. Başkası böyle yapın deyince iş tamamen custom motora döndü. Yani bu bir CRF'den süper motoya çevirme projesi değil. Bu aslında özel bir motorun yapım aşamasını size izlettiğimiz bir dizi program serisi oldu. İlk marşa basıyoruz.
25 bin liraya mal oldu bize. İsteseydik 35-40 bin liralara bile çıkardı ama biz mümkün olduğunca böyle düşük bütçelerle çok fazla para harcamadan bu işi yapmaya çalıştık. 25 bin lira net olarak harcanan para. Fakat bu 25 bin liranın 5 bin lirasını ben cebimden vermedim. Az önce saymış olduğum sponsorlar sayesinde 5 bin lirası cebimizden çıkmadı. Cebimizden çıkan para 20 bin lira. Fakat yine oraya bir ama koyayım. Şöyle bir durum var ki siz eğer böyle bir proje yaptırmak isterseniz aldınız bir tane CRF 250 ile aynı hani bundan örnek vereyim ki başka modeller de olabilir tabii ki. Özkan Usta'ya geldiniz. Dediniz ki ben böyle bir proje yapmak istiyorum. Siz daha önce böyle bir proje yapmıştınız. Ne kadar işçilik ücreti var diye sorduğunuzda ki işçilik ücretine geleceğim. Böyle bir projenin işçilik ücreti 5 bin lira 6 bin lira civarında. Yani 216 Custom Garaj Yasin'e vermediğimiz yarı parasını düşünün. 2500 lira gibi düşünün. 5000 lira da Özkan'ın işçiliği gibi düşünün. Aslında bu proje 25'e değil de böyle 32-33 bin liralara geldi. Hani tanıdık, eş dost, akraba falan derken oradan biraz yürüdük. 25'e düşürdük. 5 lira da sponsor aracılığıyla vermedik ve 20 bin liraya mal etmiş olduk. Merhaba, ben Çetin. Özkan'ın kardeşiyim. Bu projede ben kamera arkasında olsam da asıl mimarı benim. Ben olmasaydım bu ikisi bir şey yapamazlardı. Ben bu motosikletin yapım aşaması sırasında Özkan'ın işçiliğine hayran kaldım abi. Yani Özkan'ın işçiliğinin iyi olduğunu zaten biliyordum ama yani şu motoru beraber yaparken dedim ki abi bu adam başka bir şey. Yani ustalığın bir tık ötesinde bir işçiliği var dedim. O yüzden ona çok çok teşekkür edeceğim. Birazdan da yanıma çağıracağım ama bunu özellikle altını çizmek istedim. Yani böyle bir proje yaptırmak isteyenlerin gözü kapalı gelip de teslim edebileceği bir adam. Adam tanımlaması da güzel oldu. Merhaba, ben Burhan. Moto arasın çırağıyım. Siz Çetin'in dediğine bakmayın. Ben olmasaydım bu işi hiçbir şey yapamazdı. Jant yönlerimiz farklı. Yani arka jantın kollarıyla ön jantın kolları farklı yönlere bakıyor. Bunun sebebi CBR jantlarındaki diskin yönüyle CRF jantlarının diskinin yönü farklı olduğu için buna biz bilerek müdahale etmedik. Edebilirdik. Başka bir jant bularak veya bu mavsalları, bu süspansiyonların kollarını değiştirerek bir çözüm bulabilirdik ama ya hem bize maliyetli olacaktı hem de işçiliğimiz çok fazla olacaktı. Buna ihtiyaç duymadık. Dedik ki yani farklı baksın, önemli değil. Nasıl olsa motosiklet tamamlandığında bu fark göze çarpmayacak diye düşündük. O yüzden müdahalede bulunmadık. Böyle bir projeyi yapmak isteyenler varsa eğer CBR 250 jantları herhangi bir müdahalede bulunmadan takmak istiyorsanız kolları farklı bakıyor. Bu bir kere cepte. İkincisi egzozun konumu. Bu konuda da çok yorumlar gelmişti. Yani egzoz işte şu kuyruğun üst tarafındayken neden aşağıya aldın veya tamamen alt tarafa alsaydın diyenler oldu. İşte egzozun işçiliğini beğenmeyenler oldu. Burada Özkan ya evet işçiliği çok güzel ama yani işçiliğini çok güzel yapan etmenlerden bir tanesi de nedir? Elindeki malzemedir. Egzoz borularını bükmek için, eğmek için yani fabrikasyon bir çıkış almak için elinde yeterli teçhizat olmadığı için elindeki imkanlarla bunu yapabildi ve bence çok da güzel yaptı. Yani o kaynak yerlerinin belli olması bile benim için güzel bir şey yani. Hani kötü olarak değerlendirilecek bir şey değil. İlk olarak egzozu buradan çıkardığımızda şu kuyruğu ben gördüğümde dedim ki kesinlikle egzoz bir daha buraya gelmemeli. Çünkü kuyruk ortaya çıktı. O yüzden egzozu aşağı çekme ihtiyacı duyduk. Daha aşağıya da çekebilirdik veya alttan direkt de verebilirdik ama bunun çok güzel görüneceğini düşünerek böyle bir hamlede bulunduk ve gerçekten de güzel oldu bence tabii ki. Bunun haricinde yakıt hacmi, yakıt deposu konusunda yorumlar gelmişti. 8 litrelik yakıt hacmi var biliyorsunuz. Deposu küçük. Piyasada Enduro Market'te falan yüksek hacimli yakıt depoları satılıyor ama onları satın aldığımızda motosikletin bu aerodinamik çizgilerinin tamamen bozulacağını düşündüm ben. Şehirde kullanmak üzere kişiselleştirilmiş bir motor olduğunu düşünürsek 8 litrelik yakıt hacmi bize yeterli olacaktır diye düşündüm. O yüzden müdahalede bulunmadım. İyi ki de bulunmamışım dedirtti en sonunda baktığımda. Daha sonrasında ise ön gaga görüyorsunuz, farklı bir ön gaga. Siz bölümler sırasında başka bir gaga, kendi orijinal gagasının kesilmiş halini gördünüz. Onu size göstermedim. Kesildiği zaman hani kötü bir gaga olmadı. Ama benim o hayalimde hayal ettiğim gagaya kavuşamadık. Keserek, eğerek, biçerek olmadı bu iş. Daha sonra internette araştırırken Çin'de aslında bu gaganın yapıldığını gördüm ben. Ki o eskiz çizmiştim ya ben, şu arkamda görmüş olduğunuz eskiz. Onu da birçok CRF fotoğrafını birleştirerek yapmıştım. Meğerse zaten var olan bir gagaymış. AliExpress'te görünce direkt siparişini verdim. 100 liraya geldi ve diğer gagayı boyasını iptal ederek direkt bu gagayı boyattık ve şöyle bir sonuç çıktı. Abi kesinlikle motosikletin görüntüsüne %100 etki etti. Bak %90 demiyorum. %100 etki etti. Farklı bir motor haline getirdi bu ön gaga. Egzozun bu alttan gelen borusunun motosikletin sehpaya alınmasını önleyeceğini söyleyenler vardı. Onun çözümü de çok basit. CRF kullanıcıları bilir. Yanlardan böyle uçlarını sokarak üretilmiş sehpalar var. Uçlarını sokarak kullanılan sehpalar var. Dolayısıyla istenirse orta sehpayı da alınabilecek sistemle orası kurgulandı. O deliğin ağızlarını kapatmadık yani. Şimdi arkadaşlar bu projeyle geldiler bana. Dediler ki böyle bir şey yapacağız. Dedim yapamazsınız. Niye? Çünkü ben olmadan asla. Ben olmasaydım bu proje
Hiç hikaye. Baksana ya. Bunu gösteren ne? Renk. Bunu gösteren ne? Cilve. Bunu gösteren ne? Duruş. Bu duruşu kim sağlıyor? Tabii ki biz. Ben olmadan asla hiçbir şey olmaz. Boyacı olmazsa bütün işler çöp. Çok işçilik vardı abi. Öyle böyle değil. Yani biz motoru ben alırken size gösterdim. Hani işte far granajında kırık, gösterge panelinin altlarındaki tırnaklar kırık, birçok yerinde işte çatlaklar, yamuklar falan var dedik. Hani biraz daha orada basit gösterdim ben ama aslında bu motosiklet bayağı bir hırpalanmış bir motosiklet. Burada hatta dalga konusu oldu. İşte takla atmış motosiklet, işte uçurumdan yuvarlanmış falan diyenler oldu. Hakikaten çok fazla işçilik gerektiren bir motosikletti. Far granajı tırnakları, gösterge panelinin tırnakları, granajların tırnakları, granajların oturması, birbirine geçmesi falan gibi hani şu anda aklıma gelmiyor ama birçok yerinde birçok işçilik gerektiren şeyler vardı. Biz bölümleri uzatmayalım diye bunları tek tek göstermedik. Sadece gösterge panelinin tırnaklarını tamir edilirken gösterdik mesela. Kuyruktan bahsettim ama kısacık özel bir yanından daha bahsedeyim. Çünkü özel bir kuyruk oldu. Sadece bize az, kişiselleştirilmiş bir kuyruk oldu. Egzozu buradan çıkardığımızda biliyorsunuz CRF'lerin bu tarafında bir de torpido gözü var. Onu da dedim çıkaralım, atalım. Bir bakalım dedik nasıl oldu. Vallahi müthiş göründü. Dedim ki hani bunu acaba o zaman nasıl stop yapacağız? Nasıl hani arkayı böyle tasarlayacağız falan. Özkan'ın elinde de bir tane arka stop varmış. Onu getirdi, koydu. Dedim ki tamam bu. Süper oldu dedim. Bu sayede çok güzel bir kuyruğa sahip olduk. Yani bence kuyruk bu motosiklet için harika görüntüye sahip bir bölümü. Öyle söyleyeyim. Fakat orada şöyle bir hata yaptık. Stopu taktıktan sonra plakalığını ayarlamamıştık biz. Nasıl olsa basit iş diye. Boyadan geldikten sonra bu plakalık için, bu plakayı buradan çıkarmak, sinyalleri yerleştirmek için neredeyse bir gün uğraştı Özkan Usta. Orada bayağı bir işçilik, emek var bu kuyrukta. Görüntü olarak da gerçekten müthiş oldu. Bunun haricinde motosiklete performans olarak nasıl müdahale ettik? Bundan da kısacık bahsedeyim. Dişli setini biraz büyüterek orta devrini toklandıralım diye düşündük ilk başta. Sonra dedik ki biz CBR jantları taktık. CBR'ın orijinal arka dişlisi 38'lik, CRF'nin 40'lık. Dedik ki bunu 42-43'e çıkarırsak orta devri biraz toklandırmış oluruz. Bu sayede istediğimiz gücü elde etmiş oluruz. Son hızımızdan da yememiş oluruz diye düşündük. Fakat orada sadece 3 diş büyüterek arka dişliği 41'de bırakmış olduk. Yani orada keşke 2-3 diş daha büyüseydik diye düşündüm ben ama daha sonra aklıma şu geldi. İyi oldu. Bu şekilde biraz kullanalım, test edelim. Nasıl olsa bunu değiştirmek basit. İleride belki orta dişliden veya arka dişliden büyüterek, küçülterek o performansı sağlarız diye düşündüm. Bunun haricinde CRF'lerin biliyorsunuz yay sistemi acayip yumuşak. Çünkü arazi için tasarlanmış motor bunlar. Esnemesine ihtiyaç duyan motorlar. O yay sistemi bize uygun değildi. Bu o kadar esnemeyi ben kişisel olarak istemiyordum. Böyle bir motorda da o kadar esneyen bir motor olmaz. Öyle bir süper motorda olmaz diye düşündüm. O sırada araştırırken Ankaralı bir firmaya denk geldim. Adı The Ankrev diye bir firma. Hatta ismini söylemediğim için kızdılar bana ama kendileri için üretmişler ilk etapta. Kendi CRF'leri için. Daha sonra birçok CRF kullanıcısı da onlardan bu ihtiyaçlarını karşılamış. Ben ilk etapta yurt dışından bunu bulurum diye düşündüm ama Ankaralı bu The Ankrev firması ürettiğini duyunca hemen onlardan sipariş verdim. Arka süspansiyonumuzun yayını sertleştirmek amacıyla onu takmış olduk. Tabii motor bittikten sonra kullandım ben. Müthiş oldu. Harika oldu. Tam istediğimiz forma kavuştu motor bu sayede. Ön süspansiyonda ise işte Özkan yağ oranıyla oynayarak onu biraz daha sertleştirmiş oldu ve motorun hissiyatı bu sayede müthiş hale geldi. Böyle motorları gördüğü zaman insan ne yapmışlar abi? Boyamışlar, seriyi kaplatmışlar, işte gidonu değiştirmişler falan der genelde. Bunun özellikle altını çizeyim ki o açıdan bakmayın diye. Bu motosikletin en ufak civatasından en ufak yayına kadar her şeyini elledik. Her şeyini. Yani her şeyi baştan sona söküldü, takıldı. Sökülürken tabii o tesviyeleri, parlatmaları, polisajları bilmem ne her şeyine elimiz değdi. Dolayısıyla bu motosiklet sadece boyanmış bir motosiklet değil. Her bir noktasına elimiz değerek nasıl daha iyi hale getirebiliriz düşünerek işçilik yapılmış bir motosiklet. Kullanımında problem olmayan işte gidon takozları, gösterge paneli, farı zaten nasıl yapıldığını izlediniz. Fara herhangi bir müdahale bulmadık ama içine bir led far taktık. Bunun haricinde de her noktasını değiştirmediklerimizi boyattık. Tamirat gerekenleri tamir ettik. Değiştirilmesi gerekenleri de değiştirdik ve baştan sona 2020 model bir motosikletimiz oldu. Yani bu motoru bir CRF, 2013 model bir CRF olarak değerlendirilemez. Eşi benzeri olmayan 2020 model bir motorumuz var artık. Sonuç olarak bu tarz işler tek başına yapılacak işler değil kesinlikle. Yani sizin bir garajınız bile olsa tek başına alıp da üstesinden gelmek çok çok zor. Birilerinin yani sizin işçiliğiniz çok iyi olabilir ama birilerinin size tavsiye vermesi gerekiyor. Sizden daha üstün düşünen veya daha alt düşünen birisinin bak burayı böyle yapmışsın ama şurayı da şöyle yaparsan güzel olur demesi gerekiyor. Dolayısıyla bu iş kesinlikle ekip işi. Kesinlikle ekip işi. Bu ekibin lideri de Özkan Usta. Hakikaten işçiliğine hayran kaldığım, ne dersem yapan bir adam.
Çünkü ustalar kolay insanlar değillerdir. Her dediğini yaptıramazsın. Her istediği zaman çalıştıramazsın. Özkan Usta hem kişiliğiyle hem de ustalığıyla beni kendine hayran bıraktı. O yüzden onu yanıma çağırayım. Beraber birazcık da onunla değerlendirelim. Böylelikle bu bölümü bitirelim. Ustam, ustaların ustası. Aman abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin derken ben hoş geldim. Sizin yerinizdeyim zaten. Abi artık aile olduk biz. Öyle doğru. Ben evet. öyle görüyorum Aynen öyle. yani. Şimdi abi ustaların ustası dedim ben böyle bayağı bir övdüm seni Valla ama bayağı gazladı. abi, hakikaten bunu abartmadan söyledim. Yani gerçekten ben bu iş sırasında senin ne kadar iyi bir usta olduğunu gördüm. Elin kolun ağrımasın. Allah razı olsun. Kahrımızı çektin, çilemizi çektin. Bir jantlarla bile 2 gün uğraştın abi. Toplamda 1,5 ayımıza mal oldu bu bizim. Evet. 1,5 aydır bununla uğraşıyorsun. Bunun yanında diğer işleri falan da var. Şimdi sana şunu sorayım. Benim merak ettiğim soru şu. Ben abi şu motoru ya burada defalarca kez karşısına geçip izledik zaten böyle. Dakikalarca baktık. Lan ne güzel işçilik yaptık falan diye. Sen gördüğünde ne düşünüyorsun abi? Bir usta olarak fikrini merak ediyorum. Yani açıkçası ben bu işe başlamadan önce seninle bunları konuştuğumuzda işlerin bu noktaya geleceğini öngörmüştüm. Daha önce de buna benzer projeler olmuştu. Ama bunu YouTube ortamında insanlara göstermemiştik. Seninle birlikte bu şansı da yakalamış oldum. Ya sen daha önceden bu tarz işler yapıyordun. Tabii ki. Yani birkaç arkadaşıma yaptım. Daha evvelinde yaptık. Çocukken de yaptık. Baba mesleği olduğu için bunlar hayatımın her alanında oldu. Ama seninle olan apayrı oldu. Sen benim için ne kadar güzel şeyler söylüyorsun. Bunlar için gurur duyuyorum ayrıca ve mutluyum. Sen abi bugüne kadar gördüğüm işine özveriyle çalışan insanlardan bir tanesin. Eyvallah. En nadir insanlardan bir tanesin. Eyvallah. Yani gerçekten bu işe seninle başladım ama ben de nasıl olacağını bilmiyordum. Başta. Evet, başta nasıl olacağını ben de Sonra bilmiyordum. ben seni itekledim. Sen beni itekledin, ben seni itekledim, boyacıyı itekledik. bir şekilde abi bu proje ortaya çıktı ve bundan çok mutluyum ve gururluyum. Böyle işlerin daha çok olmasını tabii ki isterim. Çünkü insanlar boyayı, işte kişiselleştirmeyi çok ayrı planda tutuyorlar. İş o noktaya geldiğinde kaçınıyorlar. Aman boyası oldu, aman bilmem orijinalliği gitti, bunlar gitti. Evet. Aslında tüm dünyada artık kişiselleştirilmiş araçlar popüler. Böyle işlerin daha çok olması gerekir. Fabrikadan çıktığı gibi insanların kullanmadığı, kendinden bir şeyler kattığı, duygular, maneviyatlar kattığı ürünlere sahip olması gerektiğini düşünürüm ben. Aynen öyle. Zaten bizim yola çıkış hikayemiz de oydu. Yani yok olmak üzere olan bir motoru, perişan halde olan bir motoru toplayıp piyasaya kazandıralım diye konuştuk. Kesinlikle. Ya bizim aslında zaten bu projeye başlarken konuştuğumuz şeylerin hepsinin dışında bir şey oldu. Aynen. Yani o apayrı bir durum. Aynen. Ben buna durup seninle saatlerce baktım. Akşam düşündüm, sabah kalktık, geldik, baktık. Yani şu kuyrukta özellikle işinden çıkamadık. Yatalım yarın bir daha bakalım yani falan. Kuyrukta yapılan işleri sen de gördün. Yani hem orada olmayan bir şey yapıyorsun oraya. Evet. Hem bu kadar güzelliğin arasında orayı apayrı bir şey yapamazsın. Oraya uygun bir hale getirmen gerekiyor. Orada çok zorlandığımız doğrudur. Jantları merkezlerken bayağı onlarla ilgili işlerde torna işlerimiz oldu. Aynen. Bütün civataları dediğin gibi söktük, tekrar temizledik, hepsine elimiz dokundu yani. Bütün her şeyine. Burada gösterdik insanlara. Yani sadece bunun işte bir dediğin sen de söyledin. Yani bir direksiyon tak, bir kuyruk yap, işte jantları tak da bitirmedik ki insanlar da bu işlerin nasıl yapıldığını, nasıl edildiğini görsünler diye. Peki tam o noktada şunu sorayım. Şimdi biz bu projeyi yaptık, yayınladık. Bunu yapmak isteyen çok insan var, çok motosikletçi var. Sana dışarıdan böyle bir şeyle geldiklerinde sen dışarıya yapıyorsun değil mi bu işleri? Tabii ki yapıyorum ama bu insan yani bu tarz işler sen de biliyorsun ki zaman alan işler.
Sonuç itibariyle ben burada bir servis hizmeti veriyorum. Buranın günlük işleri oluyor. Bakımı, bilmem nesi. Çünkü buranın da bir gideri var. Bunları karşılamamız gerekiyor. Böyle işler için insanların zaman ayırıyor olması lazım. Bu zamanı hem de senin de tabii ayırman lazım. hem kendisinin hem benim zaman ayırıyor olmam gerekiyor. Öncelikle zamanı, sonra nakiti, sonra parayı. isteyeceği şeyi kafasında belirlemesi gerekiyor. Acaba şöyle mi olsa, Tabii. böyle mi olsa değil. Şimdi- Baştan ne istediğini belirlemesi gerekiyor Ya ki. bir örnek koyması lazım kafasında. Ya ben bu tarz bir şey istiyorum demesi lazım ki sonra zaten birlikte onunla konuşup üzerinde detayları inceleyip bu olur mu, şu olur mu, bunu yapsak nasıl olur diye seninle yaptığımız gibi tartışıp ortaya bir ürün çıkaracağız. Peki abi, eklemek istediğin bir şey var mı? Yani üzerinde konuşulacak çok şey Çok, var. evet, çok uzar. İyisi, kötüsü bir sürü şey var. Bence bu işte kamera karşısında ben de yeniydim. Evet. Yeniydim. Evet. Çünkü Bu arada tokalaşalım. İlk başta evet abi. Ben artık senin yanında böyle durmam. Hiç yani adam elini uzatmış, ben görmüyorum mesela. Kamera karşısında sıkıntı. Onu herkes yorumlarda belirtti Evet. şey diye. Yani kamera karşısında yapmakla normal tabii, yapmak tabii. arasında Aynen. çok bir fark var. Çünkü Anlatırken orada birilerine anlatıyorsun. İnsanın dili tutuluyor. Herkes de zaten bunu beceremiyor. Ben de yeniyim. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Seninle de işte yaptıkça biraz alıştığımı düşünüyorum. aynen. Ha benim işim mi? Kesinlikle değil ekran önü. Ama dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Ben sana bir söyleyeyim mi? Yani bu hakikaten bir işi yaparken hep hem yapmak hem anlatmak gerçekten çok zordur kamera karşısında. Ben şurada balata değiştirdin ya. Evet. Ben 50 defa balata değiştirmişimdir. Değiştirirken anlatmak, orada anladım seni ben. Dedim ki ulan adam hem yapıyor hem anlatıyor yani. Ben bile yapamadım. Abi yapmak daha kolay benim için. Aynen öyle. Yapmak daha kolay. Ondan eminiz yani. Aynen öyle abi. Abi elin kolun ağrımasın. Çok teşekkür ederim. Şimdi biz bu motoru satılığa çıkaracağız. Amacımız baştan beri böyleydi. Evet. Yapalım, satalım, yeni projemize bize bütçe oluştursun. Kesinlikle amacımız. destek olsunlar. Eğer tahmin ettiğimiz fiyatlara satabilirsek, tahmin ettiğimiz geliri bize getirirse projelerimize devam edeceğiz. Kesinlikle. Getirmezse de cebimizde para olduğu zaman projelere devam edeceğiz. Yani ben bir kere bu işi seninle yapıyor olmak ya bir başkasıyla olmazdı. Ben Evet. de bunu O gördüm şey ve çok hissettim. önemli. Evet, o enerjiyi birbirimize aldık. Zaten abi kardeş olduk. Bunun devamının olabilmesi için bize bir kaynak bu. Aynen. Eğer dediğimiz gibi istediğimiz bir rakama bunu satarsak o kaynağı tekrar ikinci projede değerlendireceğiz. Veya birisi gelip de bir marka ben size sponsor olayım alın şu kadar bütçe yapın kardeşim der belki. Hayal gerçi Türkiye'de bu da. Evet, Belki de öyle gideriz abi. kesinlikle. Bir de bir noktanın da altını çizeyim. Şubat sonunda düzenlenecek olan 2020 motosiklet fuarında sergileme gibi bir planımız var. Bilmiyorum hani daha görüşmedik nereyi verecekler bize bilmiyorum ama hani görmek isteyenleri merak edenleri de sergileyeceğimiz bir yer olacak gibi görünüyor şu anda. Onun da altını çizmiş olayım. Özkan teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek Elin kolun üzere. ağrımasın. Allah razı olsun. Hoşça kalın.